Herkese merhaba, ben Doktor Göksel. Mini video serimize devam ediyoruz. Bilgilendirici videolar çekiyoruz. Sizin isteğiniz üzerine. Maske videomuz vardı, masaj videomuz vardı. Sıra botoksta. Bugün botoks uygulamasını anlatacağız size. Neden botoks yapıyoruz? Botoks nasıl bir ilaç? Ne etki eder? Öncesi sonrasında botoksta neler oluyor? Videonun sonunda bunları da net olarak görebileceksiniz. Öncesi ve sonrası değişimi. Botoks uygulamasına başlayalım. Ben önce maskemi takayım. Hastama yaklaşmadan önce hastamı tanıtayım size. Çok eski arkadaşım Esra. Şaka yapıyorum. Biraz önce tanıştık kendisiyle. Ama müthiş bir güven oluştu değil mi böyle? Botokstan sonra süper olacak diye. Yıldan beri tanışıyoruz. Eski Evet. arkadaş. Evet. Gördüğünüz gibi 20'li yaşlarda da botoks yapılabiliyor. Botoksun yaşı. En çok sorulan soru kaç yaşında botoks başlanmalı? Yani bu tabii ki kişinin ihtiyacına bağlı değişir. Cilt yapınız çok önemli. Böyle kırılgan, ince, kuru ciltler kırışıklığa çok müsaitler. Dolayısıyla onlar erken yaşta da aslında kırışmaya başlıyorlar. Eğer böyle bir cilt yapınız varsa erken yaşlarda düşük doz botoks uygulamasıyla ve düzenli yaptırırsanız senede 2 defa kadar yeterli. İleriki dönemde yani 40'lı yaşlarınızda kırışmamayı başarmış olursunuz. Geç başlamanın da bir zararı yok ama geç başladığınızda cilde yerleşmiş oluyor artık o kırışıklıklar. İstediğiniz kadar botoks yaptırın tamamen açılmayabiliyorlar. Evet, bu ilk botoksu değil hastamızın, konuştuk onunla. Ne istediğimiz konusunda da anlaştık. İkimiz de doğal sonuçtan yanayız. Ben botoks yapılınca böyle donmuş yüz sevmiyorum. O yüzden yapılan botoksun geri alınması zor ama ek botoks eklemek mümkün. Bir hafta sonra kontrole çağırıyoruz. Bir hafta sonra eğer ihtiyaç duyarsak doz ekliyoruz. Ve sonrasında bu dozumuzu sabitlemek için mutlaka yaptığımız uygulamayı not alıyoruz. Hangi noktaya ne kadar uygulama yaptık, baktık, sevdik, sonuçtan mutluyuz. 4 ay ya da 6 ay arayla, ortalaması 4 aydır botoks eğitimi. Tekrar devam ediyoruz. Aynı dozumuzu sürekli uygulayabiliriz. Erken yaşta botoksa başlamak isteyenler için önerim düşük doz yaptırmaları. Mimikleri bozmaya hiç gerek yok. Ama bir önden botoks olarak düşündüğünüzde çok etkili. Başımızı sola doğru çevirelim. Bir ufak titreşim uygulayacağız. Öncesinde birazcık krem sürmüştük. Sürmüştük değil mi? Evet, tamam. Ama hastamız o kadar sağlam bir hasta ki kreme gerek yok. Botoks iğnesinden ne olacak dedi. Evet. Nereden yaptın? Şuradan uygulayabilirsin hatta. Aha, süper. Hissettik mi? Süper hasta. Evet. Titreşimin sence faydası oluyor mu Esra? Oluyor. Değil mi? Oluyor. Yani iğnenin girdiğini şey yapmıyorum. Normal. Kafa karıştırıyor. Böyle Evet, bir titreşiyor. O olmadığında ben hep iğnenin o Sesini duyuyordun. Bunu da duymuyorum. Duymadın. Harika. Başımız sağ tarafa doğru. Harikasın. Şimdi botoks için hep şişirici bir enjeksiyon zannediyor insanlar. Aslında botoks kaslarımızın hareket etmesini engelleyen bir ilaç. Dolayısıyla botoks dolgu gibi hacim kazandıran, şişiren bir enjeksiyon değil. Bu önemli bir konu çünkü botoks olduktan sonra şişer miyim? Ya da işte hani dudak dolgusu oluyor da insanlar böyle ördek gibi görünüyorlar ya bazen. Onun gibi olur muyum diye korkular var. Öyle bir şey değil. Botoks sadece kaslara etki ediyor. Aşağı yaptığımızda kaşı yukarı kaldırıyor. Yukarı yaptığımızda kaşı aşağı indiriyor. Ters çalışan bir ilaç. Kaşları çatıyoruz. Süper. Gevşetelim. Harika. Doğru noktalara ve doğru miktarda yapıldığında aslında mucize gibi bir ilaç. Hiç de öyle sanıldığı gibi mimikleri dondurmaz tamamen. Herkesin kas hacmi ve kas gücü farklı. Yani herkesin böyle bilek gücü farklı gibi bir şey bu. Çok güçsüz bir adama aynı doz botoks yapınca tamamen felç edebilirsin kolunu. O yüzden herkesin kas gücüne göre, hareketine göre botoks yapmak lazım. Ben de sana botoks dersi verir gibi oldum şimdi. Kaşları kaldıralım. Gevşetelim. Öbür tarafa. Kaldıralım. Gevşetelim. Süper. Ek doz alayım. Çok az kaldı. Süper hastasın yalnız ya. 10 numara. Doğru hasta seçmişim bu video için. Botoks sadece estetik için yapılan bir şey zaten değil. Evet. Zaten botoksun çıkış noktası ve vücutta ilk kullanımı estetik için değil. Yani hem bu hem de ne? Evet. Botoksu ben en sık medikal anlamda yani sağlık nedeniyle 2 nedenden kullanıyorum. Birincisi maseter botoksu. Geceleri diş gıcırdıdan dişini sıkan hastalar bizi daha çok diş hekimi tarafından yönlendiriliyorlar.
Masseter'e uygulanan botoks mucize gibi ciddi rahatlatıyor. O dişe olan basıyı ortadan kaldırıyor. İkinci en sık uyguladığım konu migren. Migren hastalarında cerrahi de yaptığımız oluyor ama zaten botoks test niteliğinde bir ilaç. Botoksu yaptığımızda kaslar gevşiyor ve böylece sinire olan bası ortadan kalkıyor. Onun için migren hastalarında da çok sık yapıyoruz ve inanılmaz sonuçlar elde ediyoruz. Tabii estetiğin de yeri ayrı. Evet, kaşları iyice kaldırıyorsun. Süper. Alında bayağı bir çizgimiz oluşmuş. Demek ki biraz böyle kaşları kaldırarak konuşuyoruz. Gevşetebilirsin. Geçmiş olsun. Şimdi bu etkiyi ne zaman göreceğiz? İlk 2 saat elimizde ovalamıyoruz, ilacı yaymıyoruz. Kafa basıncını arttırıcı böyle ağır kaldırıcı hareketler yapmıyoruz. Etki 48 saat sonra ortaya çıkmaya başlıyor. Yani hemen pat diye görmüyoruz botoksun etkisini. Bir haftada yerine oturmaya başlıyor. Böyle bir hafta sonra 10 gün içinde tekrar görüp ikinci bir doz yapma olanağım var. Daha geç yaparsak o ikinci dozu, mesela bir ay bekleyip de gelirsen pek tercih etmiyorum. O zaman rebound bir etki oluşturabiliyor, antikor geliştirebiliyorsun. Bir sonraki yapacağımız botoks dozunu arttırmama neden olabilir. O yüzden ilk bir hafta 10 günde ek doz botoks için tekrar bekliyoruz. Bazen de hiç gerekmeyebiliyor ama en azından sonucu görelim. Fotoğrafımızı çekelim. Bir de söz verdik, sonucu paylaşacağız dedik. Sonucu da paylaşalım haftaya. Tadam! Bir hafta öncesi, bir hafta sonrası. Görüyor musun ışık farkını? Evet. Anlamlı bir fark var. Bak taştan başlayalım şuradan. Şuradaki çöküntü bile çok daha iyi. Şimdi mimiklere bakacağız. Bayağı iyi. Evet. Çatabiliyorsun ama derinleştiremiyorsun. Evet. Derinleşmiyor. Ben derinleştirmek için çatıyorum da. Genel olarak çok iyi gördüm. Sen ne hissediyorsun? Sen kendi hislerini anlat. Anlayan oldun mu mesela? Oldu. Yani böyle suratıma bakıyorlar. Sen bir şey yaptırmışsın diyorlar. Evet diyorum, botoks diyorum. Çok doğal olmuş. Hani mimiklerini kullanıyorsun. Hani o botoks olduğunda böyle donmuş surat yok. Mimiklerini kullanabiliyorsun. Amaç dondurmak değil zaten. Aynen. Yani orada çok ince bir çizgi var. Onu açtığın zaman mimikler dönüyor. Kaşını kaldıramıyorsun. Gözünü hiç hareket ettiremiyorsun. Suratıma bir aydınlanma geldi. Yani onu her sabah aynaya baktığımda hissediyorum. Doğru. Etki bu. Aynen öyle. Ellerinize sağlık. Biraz ama...